Kosova, dünyada en son kurulan ülkelerden birisi. Avrupa'nın ise en yeni ülkesi. Kosova Cumhuriyeti, sancılı bir sürecin ardından 2008 yılında Sırbistan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. Bu küçük Balkan ülkesinin kuzeyinde Sırbistan, batısında Karadağ, güneyinde Arnavutluk ve Makedonya bulunuyor. 10.887 kilometrelik yüzölçümü ile neredeyse Bursa ile aynı alana sahip. Arnavutça ve Sırpçanın resmi dil olarak kabul edildiği ülkede çok az da olsa Boşnakça ve Türkçe konuşuluyor. Yaklaşık 2 milyon nüfusu bulunan Kosova'nın %92'sini Arnavutlar oluşturuyor. %1,6'sı Boşnak, 1,5'i Sırp, 1,1'i Türk, geriye kalan küçük bir kısmı ise Romlar ve Goralılardan oluşuyor. Kosova bayrağında bu 6 etnik grup bir yıldız olarak sembolize edilmiş. 1,5 milyondan fazla Arnavut'un yaşadığı Kosova'da Arnavut kültürü hakim. Kosova'da Türk olmayanların bazılarında Türkçe konuşabildiğini göreceksiniz. Çünkü Türkiye ülkenin bağımsızlığı ile ilgili verdiği destek ve iyi ilişkiler sayesinde sempati kazanan ülkelerin başında geliyor. Bunun yanı sıra Türk dizilerinin de çok fazla izleniyor olması Kosovalıların Türkçe öğrenmesinde etkili olmuş. Bizimle Türkçe konuşan insanların çoğu Türkçeyi dizilerden öğrendiklerini söylüyorlar. Ama siz yine de sosyal medyada Kosova'da Türkçe konuşarak gezebilirsiniz gibi gerçeği yansıtmayan bilgilere itibar etmeyin. Çünkü bu ülkede Türkçe konuşan kesim azınlıkta. Yapılan anketlere göre ülkenin %88'i İslam dinine inandığını belirtiyor. Diğer kısım ise kendisini Hristiyan olarak tanımlıyor. Hristiyan olan kısım ülkenin kuzeyinde, yani Sırbistan'ın sınırına yakın olan bölgelerde bulunuyor. Ülkenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı. Para birimi olarak euro kullanan ülkede asgari ücret 160 euro, ortalama maaş ise 300 ile 500 euro arasında değişiyor. Yeri gelmişken hatırlatalım. Bu ülkede TEP gibi bankalar da bulunuyor. Bu bankalardan para çekebiliyorsunuz. Bunun için 5 euro komisyon ödemeniz gerekiyor. Ülkenin başkenti ise Priştine. Ülkenin tek uluslararası havalimanında başkent Priştine'de bulunan Adem Yaşari Havalimanı. Türkiye'den Priştine'ye 1,5 saatlik uçuş ile ulaşılabiliyor. Kosova, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından vize istemiyor. O nedenle pasaportla giriş yapabilirsiniz. Priştine'ye gidilecek en ideal dönem ise Mayıs ile Eylül ayları arası. Priştine Havalimanı'ndan şehre ulaşım otobüslerle ve taksiyle yapılıyor. Otobüsler 2 saatte bir havalimanından kalkıyor. Kişi başı 3 euro ödeniyor. Şehir merkezine taksi tarifesi ise 25 euro. Ama siz bunu 15 euroya kadar düşürebilirsiniz. Taksi ile Kosova'nın diğer şehirlerine de gidilebiliyor. Priştine uçuşları Üsküp ve Tiran'a göre daha ucuz. O nedenle bu şehirlere gidecekseniz Priştine'ye uçup Üsküp ve Tiran'a geçebilirsiniz. Havaalanından taksi ile veya otogardan otobüs ile bu şehirlere ulaşım mümkün. Bu arada belirtilen taksi tarifesi üzerinden pazarlık yapmayı da unutmayın. Şehir içinde ulaşım otobüslerle sağlanıyor. Metro ve raylı sistem henüz mevcut değil. Fakat otobüsler çok sıklıkla geçmiyor. Taksi şehir içi ulaşımda önemli bir yer tutuyor. Green, Golden, Blue taksi gibi çeşitli seçenekleri de var. Bunlar ayrı bir ücrete tabi. Priştine'ye doğru ilerlerken yolların çok iyi durumda olmadığını gözlemliyoruz. Yugoslavya'dan ayrılan diğer ülkelerde olduğu gibi tek tip binaları da görmek mümkün. Kosova'da aylık ortalama ev kiraları 300 ile 500 euro arasında değişiyor.
10-15 senelik bir evi ise 50 bin euroya alabiliyorsunuz. Ülkede elektriğin %40'ı dışarıdan alınıyor. Diğer kısım ise kömür ile elektrik üreten eski teknolojilerle sağlanıyor. O nedenle elektrik ücretleri de pahalı. Bir evin elektrik gideri 25-50 euro arasında değişiyor. Konaklama için şehir merkezine yakın birçok seçenek mevcut. Konaklamaya günlük 20 ile 50 euro arasında ayırabilirsiniz. Otelimize yerleştik ve hemen kendimiz şehre attık. Burada İskenderbey Meydanı'nın bulunduğu İskenderbey Caddesi buranın en kalabalık, en hareketli yeri, merkezi. Bu caddenin sonuna doğru Rahibe Teresa Katedrali bulunuyor. Cadde üzerinde sağlı sollu yemek yiyebileceğiniz restoranlar mevcut. Yaklaşık 200 bin nüfuslu Priştine'yi gezmeye İskenderbey Meydanı'ndan başlayabilirsiniz. Nene Terasa bulvarına doğru uzanan cadde üzerinde çeşitli restoranlar ve kafeler bulunuyor. Yeme içme ülke genelinde bizim ülkemize göre daha ucuz. Ayrıca yemekler de daha lezzetli. Börek bu ülkede çok sevilen ve tüketilen bir yiyecek. Kırmızı et ise Kosova mutfağının vazgeçilmezi. 5-10 euro arasında bir fiyata çok kaliteli bir yemek yiyebilirsiniz. Priştine'de Albi AVM gibi alışveriş merkezleri de mevcut. Düzenli bir trafik sistemine sahip olan şehirde diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi adımınızı attığınızda sürücüler size yol verecektir. Sabah ve akşamüstü yani iş başlangıç ve bitiş saatlerinde trafiğin çok yoğunlaştığını ve sıkıştığını hatırlatayım. Priştine'ye gelirken yanınızda yağmurluk bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü burası çok yağış alan bir bölge. Nene Terasa, Arnavutlar ve Makedonlar gibi Kosovalılar tarafından da sahiplenilen bir azize. Makedonya'nın Üsküp şehrinde doğmuş bir Arnavut olmasına rağmen, doğduğu dönemde Üsküp'ün Kosova eyaletine bağlı olması nedeniyle Kosovalılar tarafından da sahiplenilmiş. Kosovalılar bu nedenle bu bulvara Nene Terasa adını vermişler. Ve 2007 yılında Nene Terasa adını taşıyan bir katedral inşa etmişler. Nene Terasa Katedrali'nin kulesine 1,5 euro karşılığında çıkarak Priştine'yi panoramik şekilde izleyebilirsiniz. Katedralin üst tarafında bulunan parkın içinde ise Ulusal Kütüphane'yi göreceksiniz. 1982 yılında Hırvat mimar tarafından tasarlanan Ulusal Kütüphane, normal işlevinin yanında Kosova'nın entelektüel mirasını saklamak için de kullanılıyor. Sıra dışı tasarıma sahip olan kütüphanenin üzerinde 99 adet kubbe mevcut. George Bush Parkı içinde bulunan kütüphanenin yanı başında Sırplara ait Kurtarıcı İsa Kilisesi'ni görebilirsiniz. Fakat bu kilise 1992 yılında yapımına başlanmış olmasına rağmen Kosova Savaşı nedeniyle tamamlanamamış. Yugoslavya'nın parçalanmasının ardından Sırbistan'a bağlı özerk bir bölge olan Kosova'da Arnavutlar ayrılma yönünde ayaklanmalara başlıyorlar. Yugoslavya'dan kalan askeri gücü de elinde bulunduran Sırbistan, Kosova üzerinde güç kullanımına başlıyor. Bu arada Adem Yaşar'ın kurucusu olduğu UÇK yani Kosova Kurtuluş Ordusu Sırbistan'a karşı silahlı mücadeleye girişiyor. Çatışmalar daha da büyüyor. 1999 yılında çatışmaların artması sonucunda Birleşmiş Milletler buraya bir güç gönderiyor. Duruma el koyuyor. 3 senelik bir sürecin ardından 2002 yılında ülkede Birleşmiş Milletler gözetiminde yapılan seçimlerde eski bir Komünist Partisi üyesi olan İbrahim Rugova ilk Cumhurbaşkanı olarak seçiliyor. 2008 yılında Kosova, Bill Clinton döneminde Amerika ve Avrupa'nın desteğiyle tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan ediyor. Bill Clinton başkanlığındaki Amerika Birleşik Devletleri ve Orta Amerika ülkesi Costa Rica, Kosova'yı tanıyan ilk ülkelerden oluyor. Daha sonra Türkiye Kosova'yı tanıyarak Kosova'nın bağımsızlığını destekliyor.
mesela Azerbaycan, Karadağ sorununa örnek teşkil edebileceği gerekçesiyle Kosova'nın Sırbistan'dan ayrılmış olmasını ve bağımsızlığını desteklemiyor ve bu ülkeyi tanımıyor. 2024 yılı itibariyle Kosova'yı tanıyan ülke sayısı 117'ye ulaştı. Kosovalılar Schengen bölgesine yaptıkları seyahatlerde 90 güne kadar vizeden muaf tutuluyor. Bir sonraki bölümümüzde otobüs ile Makedonya'ya geçerek başta Üsküp olmak üzere Makedonya'nın en önemli şehirlerini yine birlikte gezeceğiz. Takip etmek için lütfen abone olmayı unutmayın.